Osmanlı tarihçileri onu yüzyıllarca tek bir sıfatla andı. Sultanı yolundan çeviren kadın. Sarayın kutsal törelerini sarsan, koca bir imparatorluğun talihini değiştiren ve Ankara'nın tozlu ovalarındaki o büyük yenilginin gizli sebebi. Peki ya sır kaynaklarındaki o bambaşka fısıltı? Onlara göre o, halkının kurtuluşu için kendi hayatını bir kurban gibi sunan yaralı bir prensesti. Aynı kadın, iki taban tabana zıt hikaye. Peki hakikat bu iki uçurumun neresinde gizliydi? Uyku öncesi tarihi aşklarda tarihin en gizli kalmış sevdalarını anlatıyoruz. Tahtlar için feda edilen çocuk gelinleri, politik evliliklerin içinde büyüyen yarım kalmış aşkları. Güç, zorunluluk ve tutkunun birbirine karıştığı hikayeleri. Aşk burada masal değildir, gerçektir. Ve eğer sen de bu hikayeleri seviyorsan kanalı takip etmeyi unutma. Gerçek ne bir kurban ne de bir fitne hikayesinde saklıydı. Oliveira Despina, iki dev imparatorluğun tam ortasında boynundaki haçı bir an bile çıkarmadan bir sultanın kalbine hükmetmeyi başarmıştı. Yıldırım Bayezid neden tüm saray eşrafını karşısına alma pahasına bu düşman kızına böylesine derin bir hürmet duydu? Bir hükümdarı böylesine değiştiren, töreleri bile susturan o büyük sır neydi? Bu gece tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen Haç'la Hilal'in en hüzünlü kavuşmasına tanıklık edeceksiniz. Bursa Sarayı'nın taş duvarları arasında yüzyıllardır yankılanan ama pek az kişinin gerçekten kulak verdiği bir fısıltı dolaşır. Bu fısıltı, boynundaki haçı bir sancağı taşır gibi gururla taşıyan bir kadına aittir. Oliveira Despina Hatun. Tarih sayfaları onu kimi zaman bir siyaset piyonu, kimi zamansa tehlikeli bir cazibe olarak resmetti. Ancak kimse babasının yasını tutarken bir düşmana aşık olmanın ağırlığını sormadı. Bu gece resmi tarihin tozlu perdelerini aralıyor ve o cevapsız kalmış sorunun peşine düşüyoruz. Bir prensesin fedakarlığı nasıl oldu da bir imparatorluğun en büyük aşk hikayesine dönüştü? Hazırsan ruhunu bu kadim hikayenin akışına bırak. Her şeyin başladığı yere, fırtınadan önceki o sakin günlere dönelim. Oliveira'nın henüz bir antlaşma maddesi değil, babasının göz bebeği olduğu o yıllara. Zamansız bir sonbaharın serinliğinde, Sırbistan'ın kuzeyindeki Kruševac şehrinde küçük bir kız dünyaya geldi. Babası Sırp topraklarının en güçlü prensi Lazar, annesi ise asil kanı taşıyan Prenses Miliça'ydı. Kız çocuğunun adını Mileva Oliveira koydular. Zeytin ağacı anlamına gelen bu isim onun kaderiydi. Köklerini taşa gömmüş, fırtınalara karşı eğilmeden durmayı öğrenecekti bu çocuk. Annesi Miliça, çocuklarına eğitimi bir armağan gibi sunmuştu. Küçük Oliveira, henüz 5 yaşındayken Hristiyan teolojisi, Sırp tarihi ve felsefeyle tanıştı. Sarayın avlusunda at binmeyi, dağlık coğrafyanın sertliğini içine çekmeyi öğrendi. Kruševac ona şunu fısıldamıştı: sert yerlerde yetişen her şey daha derin kök salar. Fakat bu derin kökler çok yakında koparılıp bambaşka bir toprağa dikilecekti. Esaret çadırının o soğuk karanlığında bile sevdiği adamın elini bırakmayan Oliveira'nın bu sarsılmaz sadakati, bize gerçek bağların en fırtınalı anlarda test edildiğini bir kez daha hatırlatıyor. Eğer bu hüzünlü ama gururlu hikaye senin de kalbine dokunduysa, bu tür unutulmuş kadın kahramanların sesini daha uzağa taşımamıza destek olmak için videoyu beğenmeyi ve ailemize katılmak adına kanala abone olmayı unutma. Peki sen şu an bu kadim hikayeyi dünyanın hangi şehrinden ve gecenin hangi saatinde dinliyorsun? Yorumlarda buluşalım. Zira senin hikayende bu atmosferin bir parçası. Kruševac'ın mağrur dağları sabahları derin bir sis denizi içinde uyanırdı. Şehrin üzerinde asılı kalan o beyaz örtü, güneş yükseldikçe ağır ağır dağılır ve prenseslerin odalarına ince, altın sarısı bir ışık süzülürdü. Oliveira her sabah bu yumuşak aydınlıkla gözlerini açardı. Penceresinden baktığında babasının adaletle yönettiği topraklar uçsuz bucaksız bir rüya gibi görünürdü. Dağların ardında sisli zirveler,
vadilerin kalbinde ise keşfedilmeyi bekleyen sırlar saklanırdı. Sırbistan o vakitler görkemliydi ve Lazar bu toprakları sadece kılıcıyla değil, zihninin berraklığıyla bir arada tutuyordu. Oliveira serpildikçe babasının sarayı ona daha derin kapılar aralamaya başladı. Lazar, kızlarını ağır perdelerin ardında mahpus tutmamıştı. Aksine, genç prensesin devlet işlerine, kurulan hassas ittifakları ve güneyden yaklaşan Osmanlı baskısını dinlemesine müsaade ederdi. Oliveira tüm bu fısıltıları sessizce zihnine kazır, sormak istediği soruları kalbinde biriktirirdi. Annesi Milika, kızının meraklı bakışlarını gördüğünde ona her zaman aynı şeyi fısıldardı. Bir prensesin gerçek gücü, sessizce ne kadar çok şey öğrendiğinde gizlidir. O huzurlu yıllarda sarayı sıkça ziyaret edenler arasında gözü pek şövalye Miloš Obilić de vardı. Saray koridorlarında dolaşan bir söylentiye göre Miloš, genç Oliveira'nın zarafetinden etkilenmiş ve onu babasından istemişti. Lakin Lazar, Oliveira'nın henüz çok genç olduğunu söyleyerek bu talebi nezaketle geri çevirmişti. Prenseslerin kaderi çoğu vakit kalplerindeki arzularla değil, haritalar üzerinde alınan siyasi kararlarla şekillenirdi. Oliveira bu fısıltıları duymuş muydu bilinmez. Ancak o günlerde henüz 14-15 yaşlarındaydı ve hayatın akışında kendi kaderini tayin edebileceğine dair hiçbir işaret yoktu. Gençlik yılları bir manastır sessizliğinde geçti. Annesiyle birlikte Ljubostinya Manastırı'nı ziyaret eder, orada saatlerce dua ederken keşişlerin sabırla işlediği nakışlara bakarak düşüncelere dalardı. Kardeşi Stefan, onun en yakın arkadaşıydı. İkisi saatlerce at koşturur, dağ yollarında rüzgarla yarışırlardı. Sırbistan henüz sükûnet içindeydi. Osmanlı Devleti bir çınar gibi büyüyor olsa da henüz kapıya dayanmamıştı. Oliveira o günlerde bu dingin ritmin sonsuza dek süreceğine inanıyordu. Oysa insanın mukadderatı tam da her şeyin en huzurlu olduğu o anlarda sessizce şekil almaya başlardı. 15 Haziran 1389 sabahı Kosova Ovası her zamanki sisli örtüsüyle uyanmadı. O gün gökyüzü berraktı. Güneş tepelerin üzerinden erkenden doğarak düzlüğün her köşesini sert, keskin bir ışıkla aydınlattı. Sanki kader o gün hiçbir sırrın gizli kalmamasını murad etmişti. Prens Lazar, on binlerce Sırp savaşçısıyla ovada saf tutmuştu. Karşı cephede ise Sultan 1. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu sükûnetle bekliyordu. İki dünya, iki inanç ve iki ayrı kader aynı toprak üzerinde, aynı güneşin altında yüz yüze gelmişti. Savaş başladığında Kuruşevats'ta kalan kadınlar, bekleyişin en ağır halini iliklerinde hissettiler. Militsa, kızlarıyla birlikte sarayın şapelinde dua ediyordu. Oliveira da oradaydı. Dizleri taşın soğukluğunu hissediyor, elleri birbirine kenetlenmiş halde dudakları sessizce kıpırdıyordu. Duası hangi kelimelerden müteşekkildi, bunu yalnızca kendisi bilirdi. Belki babasının sağ salim dönmesi, belki Sırbistan'ın ayakta kalması, belki de henüz adını koyamadığı o karanlık hissin dağılması için yakarıyordu. O gün Kosova Ovası'nda pek çok şey aynı anda can verdi. Sultan 1. Murat, savaş meydanında şövalye Miloš Obilić'in hamlesiyle hayatını kaybetti. Prens Lazar ise esir düştükten kısa süre sonra idam edildi. Her iki ordu da telafisi güç kayıplar vermişti. Ova, akşama değin kan ve yas kokan bir sessizliğe büründü. Osmanlı galip gelmiş, Sırbistansa sarsılmıştı. Fakat hiç kimse nedenle büyük bir bedel ödendiğini henüz idrak edememişti. Haberin Kuruşevats'a ulaştığı an, sarayın tüm neşesi bir bıçak gibi kesildi. Milita, haberci askerin ağzından eşinin adını duyduğunda yerinden kımıldamadı. Sadece gözlerini usulca yumdu ve uzun bir müddet öylece oturdu. Oliveira annesinin yüzüne baktığında orada gözyaşı değil, donmuş bir bilgelik gördü. Lazar gitmiş, Sırbistan artık dul bir toprağa dönüşmüştü. Militsa, kızlarının omuzlarını metanetle sıktı. Sesi titredi ama kırılmadı. Yas tutacak vaktimiz yok. Sırbistan'ın bekası için düşünmemiz gerek.
Olivera o anda annesinin ruhundaki çeliği fark etti. En derin acı bazen insanı yıkmaz, aksine daha dik tutardı. Kruševats'ın dağları o gece daha sarp, daha soğuk göründü. Olivera henüz 17 yaşındaydı ve hayatı o günden sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Kosova'nın ardından Kruševac Sarayı tanınmaz hale gelmişti. Koridorlarda erkek sesleri azalmış, yerine derin bir sessizliğe bırakmıştı. Milica yas tutarak vakit kaybetmedi. Daha savaşın tozu toprağa dinmeden Osmanlı elçileriyle temasa geçti. Sırbistan'ın yeni sultanı Bayezid'le orta bir yol bulmak mecburiyetindeydi. Kuzeyden Macarlar, güneyden Osmanlı baskısı geliyordu. İki ateş arasında kalan bu küçük prensliği ayakta tutmanın tek yolu güçlü olanla el sıkışmaktı. Milica bu acı gerçeği biliyordu ve bu bilginin ağırlığı saçlarını birkaç hafta içinde bembeyaz yaptı. Kardeşi Stefan annesiyle birlikte Osmanlı sarayına elçiler gönderdi. Sultan Bayezid müzakereye açık bir hükümdardı. Sırbistan'ı tamamen haritadan silmek yerine kendisine tabi, bağlı bir devlet olarak tutmak stratejik açıdan işime geliyordu. Ancak her barışın ağır bir bedeli vardı. Osmanlı geleneğinde bu bedellerden biri kurulan ittifakı bir evlilikle mühürlemekti. Stefan, elçilerden muhaberi aldığında uzun süre sükût etti. Sonra ağır adımlarla Olivera'nın odasına gitti. O gece Stefan, kız kardeşinin kapısını usulca 3 kez vurdu. Olivera kapıyı açtığında, kardeşinin yüzünde babalarının ölümünden bu yana ilk kez böylesine derin bir çaresizlik gördü. Stefan içeri girdi, oturdu ama uzun süre kelimeleri bulamadı. Nihayetinde sesi kısık ve yorgun çıktı. Olivera, senden vatanın adına çok büyük bir fedakarlık isteyeceğim. Olivera, kardeşinin gözlerindeki o ıstırabı daha önce hiç görmemişti. Stefan devam etti. Sultan Bayezid seni zevce olarak istiyor. Sırbistan'ın istikbali, geleceği bu evliliğe bağlı. O da bir anda buz kesti. Dışarıda sert bir rüzgar sarayın kadim duvarlarını kamçılıyordu. Olivera yerinden kalktı, pencerenin önüne gitti. Babasıyla birlikte binlerce kez seyrettiği o sisli dağlara baktı bir süre. Konuşmadı. Sonra yavaşça Stefan'a döndü. Gözlerinde ne bir damla yaş vardı ne de korku. Sadece annesiyle aynı çelikten dövülmüş o sessiz kararlılık parlıyordu. "Peki," dedi. Sadece tek bir kelime. Stefan ayağa kalkıp kardeşine sarıldı. Olivera onun kollarında bir an için sığındı. Dışarıda rüzgar hala uğulduyordu. Dağlar yerli yerindeydi. Lakin Olivera artık bambaşka bir ufka bakıyordu. Hiç bilmediği, hayal bile etmediği uzak ve gizemli bir istikamete. 1390 yılının ilkbaharında dağların doruklarındaki karlar henüz tamamen erimemişti. Kruševats'tan yola çıkan kafile günlerce at sürerek güneye indi. Olivera yolculuk boyunca sükût etti. Zira kelimeler geride bıraktığı vatanının ağırlığını taşımaya yetmiyordu. Yanında annesi Milica, sadık saray hatunları ve Stefan'ın görevlendirdiği muhafızlar vardı. Dağ geçitlerinden geçerken Sırbistan'ın toprağına son kez nazar kıldı. O sarp yamaçları ve kadim taş köprüleri hafızasına nakşetti. Sanki tüm bu manzarayı gözlerinin içinde saklayıp uzak diyarlara götürebilecekmiş gibi bakıyordu. Alacahisar'a ulaştıklarında şehir hummalı bir hazırlık içindeydi. Osmanlı töresi gereği düğün sade lakin vakar dolu bir merasimle gerçekleşecekti. Olivera Sultan Bayezid'i o gün ilk kez gördü. 30'unu aşmış, çehresi sert, bakışları ise bir kartal kadar keskindi. Yıldırım lakabı o bakışlarda hayat buluyordu. Her şeyi süratle ölçer, bir çırpıda değerlendirirdi. Olivera'ya baktığında bir an duraksadı. Karşısında boynu bükük bir esir beklerken, başı dik ve gözleri doğrudan kendisine bakan bu vakur prenses onu şaşırtmıştı. Nikah, İslam geleneklerine uygun kıyıldı. Olivera tören boyunca sessizliğini muhafaza etti. İcap eden yerlerde gereken sözleri fısıldadı. Lakin boynundaki hacı çıkarmadı. Kimse de ona bunu telkin etmedi. Bu, manası derin bir ayrıntıydı. Osmanlı'nın hoşgörü ikliminde, hanedan mensubu gelinlere din hususunda baskı yapılmazdı. Bayezid'in bu duruma ses çıkarmaması aslında zımni, gizli
bir izin ve saygı nişanesiydi. Olivera bu sessiz mesajı idrak etmişti. Merasimin ardından misafirler çekildi. Oda derin bir sessizliğe büründü. Olivera yalnız kaldığında uzun süre burnundaki haçı avcunda sıktı. Kuşevats'taki o puslu sabahları hatırladı. Annesi veda ederken kulağına o unutulmaz vasiyeti fısıldamıştı. "Nereye gidersen git, kimin zevcesi olursan ol, içindeki Olivera'yı asla kaybetme." O geceden sonra istikamet Bursa olacaktı. Sırbistan bir hatıra gibi geride kalıyor, bilinmezliklerle dolu bir hayat önünde açılıyordu. Artık Bursa'nın minareleri, aşina olduğu dağların yerini alacak, ezan sesleri, kilise çanlarının yankısının üzerine düşecekti. Olivera annesinin vasiyetine tutunarak kendi içindeki sesi muhafaza edecekti. Bursa, Kruševats'tan her yönüyle farklı bir alemdi. Şehrin üzerinde ince minarelerin gölgeleri uzanır, seherin ilk ışıklarıyla yükselen ezan sesi sarayın en kuytu odalarına kadar ulaşırdı. Olivera ilk haftalarda bu yabancı nidayla uyanmaya alışamadı. Gözlerini her açtığında bir an nerede olduğunu unutur, sonra tavanın yabancı süslemelerine bakarak hakikati hatırlardı. Bursa Sarayı'ndaydı ve artık Osmanlı Sultanı'nın zevcesiydi. Bu gerçek her sabah içine ağır lakin kaçınılmaz bir yük gibi yerleşirdi. Harem tahayyül ettiğinden çok daha muazzam bir dünyaydı. Cariyeler, hademeler ve şehzadelerle dolu bu kalabalıkta her nefesin bir makamı, her adımın bir kaidesi vardı. Olivera içeri adım attığında bu nizamın kendisini nasıl kuşatacağını hissetti. Bazı cariyeler ona merakla, bazıları ise gizli bir tedirginlikle bakıyordu. O güne dek sarayda kendi kimliğini bu denli vakur şekilde muhafaza eden bir prenses görülmemişti. Boynundaki haçı her odaya kendisinden evvel giriyor, sessiz bir meydan okuma gibi parlıyordu. Sarayın adabını öğretmekle vazifeli yaşlı bir hatun, Olivera'ya ilk gün şu nasihati verdi. Sultanın sarayında tek bir lisan konuşulur, tek bir kural işler. Onu öğrenirsen var olursun. Olivera kadına baktı. Çehresinde bir tebessüm dahi belirmedi. "Ben kendi lisanımı da ruhumun içinde yaşatacağım," dedi. Odaya keskin bir sessizlik çöktü. Yaşlı kadın bir şey söylemeden çekip gitti. Bu küçük çatışma kısa sürede her köşede fısıldanmaya başlandı. Olivera'nın kim olduğunu herkes anlamıştı. Sultan Beyazıt bu havadisi duyduğunda tek kelime etmedi. Danışmanlarından biri konuyu açtığında, "Kendi töresince dursun," dedi yalnızca. Yıllar sonra tarihçiler tam da bu cümleyi kayda geçireceklerdi. Lakin o an sarayda kimse bu ifadenin nedenli büyük bir ehemmiyet taşıdığını kavrayamadı. Olivera ise kavramıştı. Bayezid'in o kısa cümlesi onun için hem bir müsaade hem de ilk gerçek saygıydı. Ve saygı her şeyin başlangıcıydı. Olivera o gece odasında yalnız başına oturdu. Mum ışığında haçını avucunda sıktı. Değişim dışarıdan zorla değil, insanın ancak kendi içinden gelirdi. Belki zamanla bu sarayın duvarları onu tanıyacak, belki bu toprak onu yabancı saymaktan vazgeçecekti. Lakin şimdilik Olivera sadece bir hakikati biliyordu. Kim olduğunu unutmadığı müddetçe, nerede olduğunun hiçbir ehemmiyeti yoktu. Aylar geçtikçe Bursa Sarayı Olivera'ya daha az yabancı gelmeye başladı. Türkçeyi hızla öğrendi. Zira bir lisanı öğrenmek, yeni bir dünyayı anlamanın en kısa yoluydu. Cariyelerle konuştu, hizmetlilerin isimlerini öğrendi. Sarayın hangi dehlizinin nereye çıktığını zihnine nakşetti. Lakin tüm bu uyum, ruhundaki Sırp kimliğini bir zerre bile aşındırmadı. Sabah duasını kendi ana dilinde yaptı. Haçını daima göğsünde taşıdı ve annesinden öğrendiği kadim ilahileri sessizce mırıldandı. Saray ahalisi zamanla bu vakur duruşu olağan karşılamaya başladı. Sultan Bayezid ise hiçbir vakit baskı yapmadı. Bu, Olivera'yı en çok hayretler içinde bırakan husustu. Osmanlı'nın kudretli hakanı, eşinin inancını değiştirmesi için tek bir kelime dahi sarf etmedi. Vezirler zaman zaman bu meseleyi ima yollu gündeme getirdiğinde, Bayezid her seferinde konuyu sükûnet ve geçiştirdi. Neden böyle davrandığını kimse tam olarak idrak edemiyordu. Belki de bu, Sırbistan'la olan ittifakı muhafaza etmek adına güdülen siyasi bir hesaptı.
Lakin Olivera zamanla başka bir ihtimalin daha güçlü olduğunu sezinledi. Zira Bayezid, Olivera'ya bambaşka bir nazarla bakıyordu. Diğer eşlerinden ve cariyelerinden çok daha farklı bir mevkide tutuyordu onu. Onunla sadece saray havadislerini değil, devlet işlerini, yaklaşan seferleri ve komşu beyliklerin ahvalini konuşurdu. Olivera bu sohbetlerde sessiz kalmadı. Babası Lazar'ın sarayında devlet idaresinin dilini öğrenerek büyümüştü. Bir fikri olduğunda çekinmeden beyan etti. Yanlış gördüğü hususlarda itirazını sundu. Bayezid her seferinde onu dikkatle dinledi. Saraydaki herkes bu manzaraya şaşkınlıkla şahitlik ediyordu. Koca sultan bir kadının itirazına kulak veriyor ve bu durum onu küçültmek bir yana daha da yüceltiyordu. 1391 yazına gelindiğinde saray ahalisi artık bir gerçeği kabullenmişti. Olivera, Despina Hatun, Bursa'nın en nüfuzlu kadınlarından biri haline gelmişti. Bunu ne karanlık entrikalarla ne de benliğini yitirip boyun eğerek başarmıştı. O sadece kendisi olarak kalmayı seçmişti. Dürüst, net ve korkusuz. Bayezid tam da bu sarsılmaz duruşu sebebiyle ona itimat ediyordu. Haçı hala boynundaydı, inancı bakiydi. Lakin iki dünya arasında kurulmaya başlayan o ince köprü, gün geçtikçe daha sağlam bir zemine oturuyordu. Olivera bazen en derin bağların benzerliklerden değil, farklılıkların uyumundan doğduğunu düşünürdü. İki ruh birbirini tam manasıyla anlayamasa da, yine de kalplerinin derinliklerinde bir yerlere dokunabilirdi. Bayezid bunu kelimelerle değil, o uzun ve manalı sessizlikleriyle öğretmişti. 1391 yılının sonbaharında Stefan Lazareviç, Osmanlı ordusunun saflarında Anadolu seferine katıldı. Bu, iki ülke arasındaki ahitnamenin somut bir yansımasıydı. Sırbistan artık tabi bir devlet olarak Osmanlı'ya asker desteği sağlıyordu. Stefan, bu mecburiyetten memnun değildi. Lakin vatanının bekası için başka çaresi yoktu. Olivera bu haberi aldığında kalbi daraldı. Canından aziz bildiği kardeşi, zevcesinin emriyle cenge gidiyordu. Genç kadın iki sadakat arasında sıkışmıştı. Bir yanda Sırbistan'a borçlu olduğu kan, öte yanda Bursa Sarayı'nda ilmek ilmek ördüğü yeni hayatı. Vakit kaybetmeden Bayezid'in huzuruna çıktı. Sarayda sultanın huzuruna beklemeden girebilen tek kadın oydu. "Stefan'ı muhafaza et," dedi. Bu ne bir emir ne de basit bir ricaydı. Her iki duyguyu harmanlayan kalpten kopma bir talepti. Bayezid ona uzun uzun baktı. Sultan sessiz bir onayla başını salladı. Stefan o seferden sağ salim döndü. Bunun mukadderatın bir lütfu mu, yoksa Bayezid'in sessiz bir sözü mü olduğunu Olivera hiç sormadı. Lakin o günden sonra Sırbistan'dan gelen her kederli haberi doğrudan Bayezid'e sundu. Aralarında filizlenen şey artık yalnızca siyasetin soğuk diliyle tarif edilemezdi. Olivera'nın Bayezid üzerindeki tesiri zamanla saray duvarlarının dışına taştı. Bizans İmparatoru Manuel Paleologos, mektuplarında Bayezid'in sarayındaki akşam meclislerinden bahsetti ve Olivera'nın da bu meclislerde sultanın yanı başında bulunduğunu ima etti. Bazı vakâi nüvisler bu anlatılardan yola çıkarak Olivera'yı sultanın yaşam tarzını değiştiren kadın olarak tasvir ettiler. Oysa gerçekler daha derindi. Ne Bayezid bir kadının telkiniyle sarsılacak kadar zayıftı, ne de Olivera bir sultanın iradesine hükmedecek kadar hesapçı. İkisi de tarihin akışında birbirinin yalnızlığını anlayan iki mağrur ruhtu. Bu yıllarda ilk kızları dünyaya geldi. Önce Örüs Hatun, ardından Paşa Melek Hatun. Olivera her doğumda kendisini hem bir anne hem de yabancı bir toprakta kök salmaya çalışan ulu bir çınar gibi hissetti. Evlatları Osmanlı Sarayı'nda birer sultan makarıyla büyüyeceklerdi. Lakin annelerinin boynundaki o gümüş haçı ve vakur duruşunu daima göreceklerdi. Bu Olivera için sessiz ama en büyük zaferdi. Geçmişin hatıraları ve geleceğin umudu bu çocukların beşiğinde birleşiyordu. 1393 yılına gelindiğinde Sultan Bayezid'in seferleri ardı ardına yankılanıyordu. Olivera artık sarayın kalbindeydi. Sadece bir zevce değil, sultanın itimat ettiği bir sırdaş mertebesine erişmişti.
Haremdeki güç dengeleri de bu vakur duruş karşısında şekil değiştirmişti. Diğer eşler ve saray ahalisi Olivera'nın yerini kabullenmişti. Bu makam sinsi oyunlarla yahut körü körüne bir itaatle kazanılmamıştı. Olivera, başkalarının tenezzül ettiği küçük hilelere başvurmadığı için kimsenin tam manasıyla çözemediği bir nüfuza sahip olmuştu. Bayezid bu yıllarda Konstantinopolis'i kuşatmaya, kadim şehri mülküne katmaya hazırlanıyordu. 1394 senesinde Anadolu Hisarı'nın temelleri atılmaya başlandığında, Olivera içinden tarifi zor bir duygu geçtiğini hissetti. Bir yanda mensubu olduğu inancın son kalesi sarsılıyor, öte yanda kendisi bu kuşatmayı hazırlayan hükümdarın yanı başında oturuyordu. Bu bir suçluluk duygusu değil, mukadderatın insanı hiç beklemediği tahtlara oturtma hikayesiydi. Lakin Olivera, iki dünya arasında bir denge kurmaktan da geri durmadı. Sultanın kararlarına doğrudan itiraz etmenin beyhude olacağını bilecek kadar feraset, anlayış sahibiydi. Ancak Bizans elçileri saraya geldiğinde onlarla kendi dillerinde konuşarak küçük ama hayat kurtaran ayrıntıları sessizce fısıldadı. İmparator Manuel sonraki yıllarda onu şükranla yad edecekti. Bir kadın iki ateş arasında duruyor ve her iki yakaya da zarar vermeden yürümeye gayret ediyordu. Bu zorlu dengeyi tam manasıyla kurup kuramadığının bir cevabı yoktu. Lakin o, en fırtınalı günlerde bile denemekten vazgeçmedi. 1395 yılı geldiğinde Bayezid'in Balkanlardaki gölgesi en uzak uçlara kadar ulaşmıştı. Olivera artık sarayda büsbütün yalnız değildi. Kardeşi Mara da zaman zaman ziyarete geliyordu. İki kardeş sarayın bahçesinde otururken Bursa'nın ılık rüzgarına karşı sıkça konuşuyorlardı. Geçmişi, annelerini ve Kuruşevats'ın o gümüşi kış sabahlarını yad ediyorlardı. Olivera işte o anlarda sarayın omuzlarına yüklediği ağır libası bir an için çıkarıp atıyor, en çok kendisi oluyordu. Bursa'nın minareleri altında çocukluğunun o uzak ve sisli dağlarına doğru derin bir iç çekiyordu. 25 Eylül 1396 Nibolu Tuna kıyısında Osmanlı'nın gördüğü en büyük Haçlı ordusunu durduracak olan o çetin muharebe. Fransa'dan, Macaristan'dan ve İngiltere'den gelen mağrur şövalyeler, Konstantinopolis'i kurtarmak gayesiyle bir araya gelmişti. Bayezid ordusunu bizzat komuta ediyordu ve o ordunun içinde Olivera'nın canından aziz bildiği kardeşi Stefan Lazareviç de vardı. Kocasının saflarında omuz omuza cenge tutuşuyordu. Olivera o meşhum günü Bursa'da sarayın sessizliği içinde haber bekleyerek geçirdi. Kimin için yakardığını kendisi de tam kestiremiyordu. Bayezid'in muzaffer olmasını mı yoksa Stefan'ın sağ dönmesini mi diliyordu? Bu kez her iki dilek de aynı kapıya çıkıyordu. Zira Stefan o gün Osmanlı saflarında büyük bir metanetle çarpıştı. Nibolu Muharebesi Bayezid'in parlak zaferiyle nihayete erdi. Haçlı ordusu dağıldı. Avrupa'nın en seçkin şövalyeleri esir düştü. Bayezid artık tüm cihanın gözünde tek bir isimle anılıyordu. Yıldırım. Zafer müjdesi Bursa'ya ulaştığında saray bayram yerine döndü. Olivera da bu sevince ortak olması gerektiğini biliyordu. Zevcesi galip gelmiş, kardeşi sağ kurtulmuştu. Lakin ruhunun derinliklerinde tarifi imkansız bir ağırlık hissetti. Nibolu'da mağlup olan o ordunun içinde uzak diyarlardan gelen gencecik Hristiyan şövalyeler vardı. Onlar da birilerinin evladı, kardeşi yahut sevdalı eşiydi. Bu kederli düşünceyi kimseyle paylaşmadı. O geceyi gözlerini tavan süslemelerine dikip sessiz bir yasla geçirdi. Stefan, zaferden birkaç hafta sonra Bursa'ya uğradı. Olivera, kardeşini karşısında görünce ilk kez bu denli uzun hıçkırıklarla ağladı. Ona sıkıca sarıldı. İki küçük çocuk gibi, Kuruşevats'ın sisli sokaklarında oldukları gibi. Stefan, ablasının saçlarını şefkatle okşadı. "İyisin," dedi usulca. Bu bir sual değil, bir hakikatin ikrarıydı. Olivera başını kardeşinin omzuna yaslarken, gerçek iyiliğin büyük fetihlerde değil, sevdiğinin nefesini hissetmekte saklı olduğunu anladı. O gece Stefan gitmeden evvel, Olivera ona Bayezid'den bahsetti. Sultanın kendisini nasıl bir vakarla dinlediğini anlattı. Stefan, ablasının gözlerinde babalarının sarayında devlet meselelerini tartışırken parlayan o kadim ışığı gördü. Olivera sadece hayatta kalmamıştı.
Yabancı bir toprakta kendine ait sarsılmaz bir dünya inşa etmişti. Bazı hakikatler kelimelere dökülmeden kalpten kalbe süzülürdü. Konstantinopolis kuşatması mevsimleri aşarak uzun yıllara yayıldı. Sultan Bayezid sabırlıydı. Kadim şehri açlıkla teslim almayı, surları kılıçla yıkmaktan daha akıl kârı buluyordu. Oliveira bu uzun bekleyişi sarayın penceresinden sükunetle izledi. Haberler geldi, lakin surlar bir türlü düşmedi. Yine de Bayezid'in azmi en ufak bir yara almadı. Bu dönemde ikisi arasındaki münasebet farklı bir olgunluğa erişmişti. Artık yalnızca bir sultan ve zevcesi değillerdi. Yılların imbiğinden geçmiş, birbirini ruhunun derinlerine kadar tanımış iki insandılar. Bayezid zaman zaman gecenin en koyu saatlerinde Oliveira'nın odasına gelir, dertleşirdi. Büyük seferlerin heybetinden ziyade küçük şeylerden bahis açardı. Bir vezirin tutarsız kelamından, bir şehzadenin toy davranışlarından ve yorgunluğun ağırlığından. Oliveira sadece dinledi. Öğüt verip üstünlük kurmak için değil, sadece yanı başında bir nefes olmak için. Sultan bunu fark ettiğinde bir defasında, "Sen hiç yorulmadın mı?" diye sordu. Oliveira mütebessim bir çehreyle, "Yoruldum," dedi. Lakin yorulmak, yolun bittiği manasına gelmez. Bayezid bu cevabı zihninde uzun süre tarttı. Sarayın dışındaki dünya ise giderek huzursuzlanıyordu. Doğudan dev bir fırtına, adı duyuldukça büyüyen bir tehdit gibi yaklaşıyordu. Emir Timur. Bayezid bu tehlikeyi hafife alıyor ya da öyle görünmeyi tercih ediyordu. Anadolu beylikleriyle yaşanan ihtilaflar ve Moğol ordusunun durdurulamaz genişleyişi büyük bir felaketin habercisiydi. Oliveira bu haberleri duyarken sarayın içindeki o tekinsiz sessizliği fark etti. Vezirler sultanın huzurunda farklı, kapı ardında bambaşka konuşuyorlardı. Oliveira bir gece Bayezid'e doğrudan seslendi. "Timur'u hafife alıyorsunuz." Bayezid'in bakışları sertleşti. "Sen bir hatunsun, cenk meydanlarını bilmezsin," diyerek kestirip attı. Oliveira yanıt vermedi. Zira biliyordu ki doğudan gelen rüzgar kendi cevabını fısıldayacaktı. Oliveira o gece uykusunda çocukluğunun Kuruşevats'ını gördü. Dağların arasına saklanmış o küçük şehri, çan seslerini ve annesinin vakur yüzünü yad etti. Uyandığında yanakları ıslaktı, lakin neden ağladığını bilmiyordu. Belki de içindeki o kadim his, yaklaşan fırtınayı çoktan sezmişti. Emir Timur'un ordusu, doğudan Anadolu topraklarına bir sel gibi aktı. Yüz binlerce askeri ve devasa fil birlikleriyle durdurulamaz bir güçtü bu. Sultan Bayezid, Konstantinopolis kuşatmasını nihayete erdirmek zorunda kaldı ve ordusuyla doğuya yöneldi. Oliveira bu ayrılık haberi geldiğinde sarayda yapayalnızdı. Cariyeler ona sessizce nazar kılıyor, lakin kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Sultanın yokluğunda saray, bekleyişin o ağır ve tekinsiz sessizliğine bürünmüştü. Oliveira da bekledi. Gelen her haberi can kulağıyla dinledi. Timur'la Bayezid arasındaki sert yazışmalar aylardır devam ediyordu. Bazı vezirler Bayezid'e taviz vermesini salık veriyordu. Timur belki de geldiği gibi dönecekti. Lakin Bayezid geri adım atmayı lügatinden silmişti. Bu sarsılmaz irade hem onun en büyük kudreti hem de en karanlık zaafıydı. Temmuz ayının kavurucu sıcağında Ankara Ovası'nda iki dev ordu karşı karşıya geldi. Oliveira, cengin başladığını sarayda, taş duvarların soğukluğunda öğrendi. Bekleyişin her saati bir yıla bedeldi. Derken haberler süzülmeye başladı. Önce müphem, sonra giderek daha karanlık bir renge bürünerek. Anadolu beyleri saf değiştirmiş, Osmanlı ordusunun kanatları birer birer çökmüştü. Ve en nihayetinde kalpleri paramparça eden o haber ulaştı. Bayezid esir düşmüştü. Oliveira bu haberi aldığında çehresi donup kaldı. Saray cariyelerin feryatları ile bir yas evine dönüşürken, Oliveira'nın zihninde garip bir berraklık belirdi. Sadece tek bir niyet kalbine mühürlendi. Bayezid'in yanına gitmek. Sultan esirdi, belki yaralıydı, belki de haysiyeti incitiliyordu. Bu feci durum Oliveira'nın kaçmasını değil, aksine ona koşması gerektiğini fısıldıyordu. Yıllardır iki dünya arasında bir denge kurmaya çalışmıştı.
Şimdi ise o nihai tercih anı gelmişti. Oliveira, emniyet içindeki sarayı değil, o yaralı ve mağlup adamı seçti. Kardeşi Stefan, Ankara bozgunundan sağ kurtulmuş ve Sırbistan'a doğru çekilmişti. Oliveira için bu tutunabileceği tek teselliydi. Vatanı ayaktaydı ve isteseydi o güvenli topraklara sığınabilirdi. Lakin tereddüt dahi etmedi. Esaretin karanlığında yoldaş olmakla uzakta güvende kalmak arasında kalbi saniyeler içinde kararını verdi. Eşyalarını topladı ve meçhule giden o yolun hazırlığına başladı. Kimse bu sadakati kavrayamıyordu. Lakin Oliveira, yıllardır zaten yalnızca kendi ruhunun anlayabileceği o sessiz dille yaşıyordu. Timur'un ordugahı, Ankara Ovası'nın doğusunda devasa bir şehir gibi kurulmuştu. Uçsuz bucaksız çadırlar ve binlerce askerin uğultusu bozkırı dolduruyordu. Oliveira bu kalabalığın arasından geçerken ne çehresini örttü ne de adımlarını tereddütle yavaşlattı. Sultan Bayezid'in tutulduğu otağa götürülmesini istedi. Bu talebi sarsılmaz bir kararlılıkla dile getirdi. Timur'un muhafızları ona şaşkınlıkla baktı. Bu kadın ne korku içindeki bir saraylı ne de sıradan bir cariye gibiydi. Taşıdığı sessiz bakarda tarif edilemez bir ağırlık vardı. İsteği bu asil duruşun hatırına kabul edildi. Bayezid'i gördüğünde kalbi ince bir sızıyla sarsıldı. Sultan ayaktaydı. Lakin bakışlarındaki o tanıdık yıldırım ateşi sönmüştü. Esaret bir insanın önce ruhunu incitiyordu. Oliveira yanına usulca yaklaştı. Bayezid uzun bir müddet hiçbir şey söylemeden ona baktı. Nihayetinde alçak bir sesle "Neden geldin?" diye sordu. Oliveira hemen cevap vermedi. Yanına oturdu ve sükût etti. Bu sorunun cevabı zaten her ikisinin de kalbinde mevcuttu. Kelimelerle zedelenmesine lüzum yoktu. Emir Timur, sultana iyi davranıldığını ilan etse de, vakâ-i nüvisler bu hususta farklı rivayetler kaleme aldılar. Oliveira ne gördüğünü hiçbir vakit açıkça anlatmadı. Lakin Bayezid'in yanında her gün sabırla oturdu. Bazen saatlerce konuşmaz, sadece birbirlerinin nefesini dinlerlerdi. Bazense Bayezid ona yıllar evvel dile getiremediği hatıralarını, çocukluğunu ve babasını anlatırdı. Esaretin kasveti yıllardır örülen surları yıkmış, insanın iç dünyasını bir kitap gibi açmıştı. Oliveira o karanlık günlerde boynundaki gümüş haçı her zamankinden daha sıkı tutardı. Hem kendi inancınca yakarıyor hem de Bayezid için selamet diliyordu. İki farklı lisan aynı ümitte birleşiyordu. Otağın dışında Timur'un ordusu gürülderken içeride hüzünlü bir huzur hüküm sürüyordu. İki insan her şeylerini yitirmişken aslında birbirlerini yeniden buluyor gibiydiler. Oliveira geceleri uykuya varmadan evvel çocukluğunun Kuruşevats'ını tahayyül eder, annesinin vasiyetini hatırlardı. Bilirdi ki eğilmek, kopup gitmek değildi. Oliveira o esir çadırında mağlup bir sultanın yanında dimdik dururken belki de hayatının en hür vaktini yaşıyordu. 1309 kışı Anadolu'nun üzerine her zamankinden erken ve sert çöktü. Ordugahtaki çadırlar rüzgarda titrerken toprak dondu. Sabahlar giderek daha soğuk ve daha ağır bir hal aldı. Sultan Bayezid'in sağlığı gün ve gün bozuluyordu. Esaretin soğuğu mu, içindeki kırılmanın ağırlığı mı, yoksa yılların biriktirdiği yorgunluk mu bilinmez, lakin Oliveira onun her gün biraz daha solduğunu görüyordu. Elleri titriyor, geceleri şiddetli öksürük nöbetleriyle uyanıyordu. Oliveira bu dönemde Bayezid'in en yakınındaki tek sırdaşıydı. Timur'un adamları buna müsaade ediyordu. Belki bir sultana gösterilen son bir hürmet, belki de derin bir kayıtsızlık. Oliveira şafak vakti kalkıyor, Bayezid'in yemeğini bizzat hazırlıyor ve geceleri yanından ayrılmıyordu. Uyuduğunda dahi çadırın bir köşesine ilişiveriyordu. Gidecek yeri yoktu. Gitmeyi de asla istemiyordu. Bayezid bir gece ona bakarak, "Pişman mısın?" diye sordu. Sesi kısıktı, lakin bakışları hala o eski netliğini koruyordu. Oliveira hiç duraksamadı. "Neye pişman olayım?" dedi usulca. Bayezid yorgun ama gerçek bir tebessümle, "Buraya geldiğine,"
diye fısıldadı. Benim yerime Sırbistan'a dönebilirdin. Stefan sağ, annen yaşıyor, şehrin hala ayakta. Olivera başını kaldırdı ve kocasının gözlerinin içine baktı. Siz hep ülkeleri ve orduları saydınız. Bense yalnızca insanları sayıyorum. Bu cümle ikisi arasında söylenen en dürüst hakikatti. Bayezid o gece uzun süre uyumadı. Olivera da karanlığın içinde düşüncelere daldı. Dışarıda sert rüzgar çadırın bezini kamçılıyor, içeride ise o kırılgan sessizlik hüküm sürüyordu. Söze gerek kalmadığı, iki ruh arasındaki boşluğun dolduğu o anlarda Olivera bir şeyi daha idrak etti. Sevgi, bahar çiçeklerinde değil, kışın ayazında asıl sınavını veriyordu. Güneş doğduğunda Bayezid'in gözleri ilk onu aradı. Olivera her sabah olduğu gibi yine oradaydı. Bu hiçbir akitte yazılmayan, hiçbir törende zikredilmeyen sözsüz bir yemindi. İki insan birbirlerinin varlığıyla mühürledikleri bu sözü en zor şartlar altında tutuyordu. Bursa'nın altın süslemeli sarayından bu donuk ordugahın tozuna uzanan yol çok uzundu. Lakin Olivera her adımına değer verdi. Zira karşısındaki adam artık yalnızca Bayezid'ti ve bu onun için her şeye bedeldi. 8 Mart 1403. Anadolu'nun ayazı henüz çekilmemişti. Ordugahın üzerinde kurşun renkli bulutlar asılı duruyor, rüzgar sabahları bir bıçak keskinliğiyle esiyordu. Sultan Bayezid'in nefes alışları iyice ağırlaşmış, o amansız öksürük bir an olsun dinmemişti. Yüzündeki fer her geçen gün biraz daha soluyordu. Olivera tüm bunları vakarla fark etti, lakin dile getirmedi. Bazı hakikatler yaşanmadan evvel söylenirse, taşıması imkansız bir yüke dönüşürdü. Bir sabah Bayezid gözlerini araladı ve Olivera'ya uzun uzun baktı. O bakışta ne bir hesap ne de bir şikayet vardı. Yalnızca bir insanın bir başkasına son kez gerçekten bakabildiği o nadide an gizliydi. "Sırbistan'ı hiç özledin mi?" diye fısıldadı. Sesi bir rüzgar uğultusu kadar cılızdı. Olivera sultanın elini avuçlarının içine aldı. "Her gün," dedi dürüstçe. "Lakin pişmanlığı kalbime hiç uğratmadım." Bayezid gözlerini yumdu. Dudaklarında beliren şey, belki son bir gülümseme, belki de nihai bir dinginlikti. O gün öğleden sonra Bayezid derin bir uykuya daldı. Olivera yanı başında bir heykel sessizliğiyle oturdu. Çadırın dışından nöbetçilerin ayak sesleri geliyordu. İçeride ise yalnızca sultanın nefesi duyuluyordu. Sonra o nefes sessizce kesildi. Olivera bir müddet yerinden kalkmadı. Eli hala Bayezid'in soğuyan elinin üzerindeydi. Dışarıda dünya dönmeye devam ediyordu. Timur'un ordusu ve taht kavgasına düşen şehzadeler. Lakin bu dar çadırın içinde zaman durmuştu. Sonunda ağır adımlarla ayağa kalktı. Boynundaki gümüş haçı tutarak Sırpça dua etti. Hem kendi inancınca yakardı, hem de bu mağrur adamın ruhuna selamet diledi. İki dil, iki dua, tek bir veda. 1403 yılının Mart ayında Bayezid bu dünyadan göçtü. Olivera onu son nefesinde yalnız bırakmamıştı. Bu hayatının en doğru tercihiydi. Olivera, vedanın ne demek olduğunu geçmişin pozlu sayfalarında çok kez tecrübe etmişti. Babası Lazar'ın kanlı vedasını bir haberle alışını, annesi Militsa'dan her ayrılışında yüreğini sıkan o kadim ağrıyı anımsadı. Lakin bu veda bambaşkaydı. Sessiz, sıcak ve huzurluydu. Bir hükümdar yanında sadık bir nefes varken ebediyete yürümüştü. Olivera, bir insana verilebilecek en büyük hediyeyi, yalnız ölmemek şerefini ona bahşetmişti. 1403 yılının bahar başlangıcında Emir Timur, Sultan Bayezid'in vefatından birkaç gün sonra Olivera'yı huzuruna çağırdı. Timur'un otağı devasa ve görkemliydi. İçerisi zırhlı muhafızlarla doluydu. Olivera bu kalabalığın arasından kendi vakarını kuşanarak yürüdü. Ne telaş gösterdi ne de adımlarını sakındı. Timur ona dikkatle baktı. Karşısındaki adam sayısız cenkten yorgun düşmüş, lakin bakışları hala keskindi. Olivera'nın duruşundaki o sarsılmaz sükûnet Timur'un gözünden kaçmadı.
Karşısında ne korkuyla titreyen bir esir ne de boyun eğen bir mağlup vardı. Yalnızca ellerini önünde kenetlemiş, vakur bir kadın duruyordu. "Nereye gitmek murad edersin?" diye sordu Timur. Sual bir tercüman vasıtasıyla ulaştı, lakin manası sarihti. Olivera zihninde bir an duraksadı. Önünde iki ayrı istikamet vardı. Ya darmadağın olmuş Osmanlı topraklarına dönecek ya da baba ocağı Sırbistan'a yönelecekti. Osmanlı'ya dönmek, Bayezid'in oğulları arasındaki o kanlı fetret devrine girmek demekti. Sırbistansa bambaşka bir vaatti. Kardeşi Stefan oradaydı. Kurşevats'ın o gümüşi sokakları ve annesinin şefkatli gölgesi onu bekliyordu. "Sırbistan'a," dedi Olivera. Sesi tek bir an bile titremedi. Timur sessiz bir onayla başını salladı. Hatta ona emniyetli bir yolculuk için muhafızlar tahsis etti. Bu, Timur'un Olivera'ya gösterdiği alışılmadık bir hürmetti. Belki esaret günlerinde Bayezid'in yanından ayrılmayan bu kadının sadakatine saygı duymuştu. Nihayetinde Olivera azat edildi. Ordugahtan ayrılırken son bir kez geriye baktı. Bayezid'in ruhunu teslim ettiği o çadır hala oradaydı. Olivera bir anlığına durdu. 10 yılı aşkın bir ömrü, yeni bir lisanı ve o adamın son nefesini taşımış elinin sıcaklığını arkasında bırakıyordu. Lakin önünde kendi adına yazılacak yeni yıllar vardı. Yüzü ileriye, dönük şekilde yürümeye devam etti. Yol uzundu. Anadolu'nun sarp dağları Olivera'yı yordu. Olivera bu yolculukta ilk kez mutlak bir yalnızlık hissetti. Artık ne sultan vardı ne de sarayın o tanıdık ritmi. Yalnızca at sırtında geçen günler ve ayazla mühürlenmiş geceler. Lakin bu tenhalık onu ezmedi. Aksine içinde garip bir hafiflik belirdi. Belki de en ağır yükler sadece bırakıldıklarında gerçek ağırlığını hissettirirdi. 1403 yılının sonlarında Sırbistan sınırına ulaştığında Olivera bir süre durdu ve ufka baktı. Dağlar aynıydı. Çocukluğunun o koyu yeşil ormanları, sarp kayalık yamaçlar ve gümüşi nehir şeritleri yerli yerindeydi. Lakin her şey bambaşkaydı. O sınırdan 13 yıl evvel bir genç kız çıkmıştı. Dönense koca bir imparatorluğun kederini omuzlarında taşıyan bir kadındı. Kuruşevats aynı taşlardan inşa edilmişti ama o taşların şahitlik ettiği rüzgarlar değişmişti. Olivera da değişmişti. Bunu gizlemeye ne hacet ne de meyli vardı. Stefan müjdeyi alır almaz kardeşini karşılamaya geldi. İki kardeş birbirini görünce aradaki yıllar bir kar tanesi gibi eriyiverdi. Stefan onu hasretle kucakladı. Olivera'nın omuzları o an hafifçe sarsıldı. Bu, Ankara ordugahındaki o feci günlerden beri ilk kez kendini emniyette hissetmenin verdiği bir boşalmaydı. Güçlü görünmek için harcanan o devasa enerji, limana varınca yerini huzurlu bir teslimiyete bırakmıştı. Stefan, kardeşinin bu dilsiz feryadını hissetti ve hiçbir şey söylemeden ona siper oldu. Anadolu'da fetret devri tüm şiddetiyle sürüyordu. Bayezid'in oğulları arasındaki taht kavgaları toprakları kasıp kavururken Sırbistan bu kaosun ortasında ayakta kalmaya çalışıyordu. Stefan bir yanda Macarlarla, diğer yanda Balkan güçleriyle hassas bir denge kurmaya uğraşıyordu. Olivera bu siyasi fırtınaları sükûnetle dinledi. Saray müzakerelerine katıldı, elçilerin tavırlarını tahlil etti ve Stefan'a tecrübelerini aktardı. Osmanlı Sarayı'nda geçen 13 yıl ona Sırbistan için paha biçilemez bir feraset kazandırmıştı. Annesi Milica artık yaşlanmış ve manastırın huzuruna çekilmişti. Olivera onu ziyarete gittiğinde iki kadın uzun süre sessizce birbirlerine nazar kıldılar. Milica kızının yüzündeki hatlarda yaşanmışlıkları okudu. Ne bir sual sordu ne de bir hüküm verdi. Yalnızca titreyen elini uzattı. Olivera o eli tuttuğunda Bursa'dan beri yüreğinde taşıdığı o tarif edilemez ağırlık yavaşça eridi. Bazı teselliler kelimelere ihtiyaç duymazdı ve bir annenin eli dünyadaki tüm limanlardan daha kuytuydu. Olivera artık Kuruşevats sarayındaydı. Lakin bu kez esir değil, özgür bir kadın olarak Stefan'ın yanındaydı. Sabahları kiliseye gittiğinde çan sesleri ruhuna bir ninni gibi geliyordu. Ailesi ve geride bıraktığı her ruh için dua etti.
Boynundaki gümüş haç, Osmanlı Sarayı'nda da, Timur'un otağında da, bu küçük kilisede de aynı vakarla duruyordu. Değişmeyen tek şey buydu. Oliveira'nın ta kendisi. Stefan'ın yanında geçen ilk yıllar, Oliveira için hem sükunet dolu hem de içsel bir karmaşanın gölgesindeydi. Nihayet kendi toprağında, öz lisanında ve aşinası olduğu kilisenin kubbesi altındaydı. Lakin ruhunun bir parçası hala Bursa'nın o nemli saray koridorlarında, hatta Timur'un Ayaz'la mühürlenmiş ordugahında takılı kalmıştı. Bu garip bir ikiye bölünmüşlüktü. Bedenin sığındığı limanla kalbin takılı kaldığı fırtına arasındaki o ince çizgi. Oliveira bu hissini hiç kimseye açmadı. Zira biliyordu ki bazı hakikatler ifade edilmek için değil, vakarla taşınmak içindi. Stefan, kudretini perçinleyen bir Sırp despotu olarak Belgrad'ı başkent yapma hazırlığına girişmişti. Kruševac'tan Belgrad'a intikal etmek yeni bir devrin ilanıydı. Oliveira bu taşınma sürecine sessiz bir vakarla eşlik etti. Belgrad bambaşkaydı. Tuna'nın kıyısında sert rüzgarların dövdüğü geniş ufuklu bir şehirdi. Oliveira, Karib uçlarına çıktığında akıp giden nehre bakıp uzun süre duraksadı. Tuna bir zamanlar Nibolu'yu da o kanlı muharebenin şahidi olan toprakları da yıkayıp geliyordu. Su her şeyi sinesinde taşır, lakin hiçbir hatırayı tutmazdı. Belgrad Sarayı'nda Oliveira'nın mevkisi zamanla belirginleşti. Stefan her kritik kararda ona danışıyordu. Osmanlı devlet nizamını içeriden tanıyan, şehzadelerin mizaçlarını tahlil edebilen ve Türkçe lisanına hakim olan yegane kişiydi. Bu birikim Sırbistan'ın diplomatik manevraları için paha biçilmez bir hazineydi. Osmanlı'dan gelen elçiler karşılarında Türkçe konuşan vakur bir Sırp prensesi gördüklerinde hayrete düşerdi. Oliveira içinse bu durum son derece tabiiydi. Konuştuğu her lisan, taşıdığı her anı gibi ruhunun bir cüzüydü. Bu yıllarda kiliseyle bağını daha da perçinledi. Manastırlara bağışlar yaptı, yoksulların yaralarını sardı ve annesi Militsa'nın izinden giderek manevi dünyasına derinleştirdi. Belgrad sokaklarında onu görenler, beli bükülmemiş, adımları hala sarsılmaz olan bu kadının kim olduğunu merakla sorardı. Prenses Oliveira derlerdi. Osmanlı'nın zevcesi, Sırbistan'ın kızı. Her iki tarif de doğruydu, lakin her ikisi de noksandı. Gerçek, bu iki tanım arasındaki o sessiz boşlukta gizliydi. Oliveira artık kendini kimseye anlatmak zorunda hissetmiyordu. Yıllar ona, bir insanın kendi bütünlüğünü başkalarının tasdikine muhtaç kalmadan taşıyabileceğini öğretmişti. Yıllar hızla akıp geçti. Belgrad Sarayı genişledi. Stefan'ın itibarı arttı ve Sırbistan, Osmanlı ile Macarlar arasındaki o tehlikeli çizgide varlığını sürdürmeye devam etti. Oliveira bu hassas dengenin ortasında sakin bir güç olarak kaldı. Kelamı dinlendi, ferasetine başvuruldu. Lakin o hep gölgelerde kalmayı yeğledi. Artık öne çıkmak istemiyordu. Ömrü boyunca mecburiyetlerin ön saflarında çarpışmıştı. Şimdi ise seçme hakkı ondaydı ve o tercihini sessizlikten yana kullandı. Stefan bu dönemde Bizans'la münasebetleri kuvvetlendirmek maksadıyla Konstantinopolis'i ziyaret etti. Dönüşünde Oliveira'ya şehrin ne kadar yorgun düştüğünü, surlardaki derin çatlakları ve halkın gözlerindeki o bitkin umudu uzun uzun anlattı. Oliveira sessizce dinledi. Kadim şehri hiç görmemişti. Lakin Bayezid'in o surlara olan takıntısını yıllarca en yakından müşahede etmişti. İki dünyayı aynı anda bağrında yaşatan o şehir, Oliveira'ya her zaman kendisini hatırlatırdı. Tam ortada durmak, iki dev güç arasında kalmak ve her şeye rağmen var olmaya çalışmak. Manastır ziyaretleri bu yıllarda hayatının ayrılmaz bir parçası oldu. Stefan'ın inşa ettirdiği Resava Manastırı'na sık sık giderdi. Burası hanedanın en mukaddes sığınağıydı. Taşların serinliği, ikonaların altın pırıltısı ve mumların titrek ışığı altında Oliveira, kendi ruhuna yaptığı yolculuğu sürdürdü. Sırbistan topraklarındaydı lakin taşıdığı yaşanmışlıklar tek bir coğrafyanın sınırlarına sığmıyordu. Bu hakikat artık onu incitmiyordu. Bir insan birden fazla diyarın izini ruhunda taşıyabilirdi. Bu durum köksüzlük değil,
Aksine köklerin çok daha derinlere indiğinin nişanesiydi. Zaman geçtikçe Stefan'ın bedeni yorgun düştü ve hastalıkları arttı. Olivera kardeşinin zayıfladığını gördükçe bu kez roller yer değiştirdi. Küçük kardeşini o Kanapları altına aldı. Yıllar boyu Stefan onun için sarsılmaz bir kaya olmuştu. Şimdi ise Olivera onun dayanağıydı. Hayat rolleri sessizce takas ederdi. Olivera bu değişimi vakur bir çınarın mevsim geçişlerini karşılaması gibi kucakladı. Direnmeden, lakin toprağa olan bağını sımsıkı koruyarak. Bu yıllarda Belgrad Sarayı'na uğrayan yabancı seyyahlar, Olivera'nın varlığını hayranlıkla fark ettiler. Kimi onu sessiz bir prenses olarak betimledi, kimi asil duruşunu satırlarına taşıdı. Bir Venedik'e tüccar günlüğüne şu notu düştü. Sırp prensin yanında sultanın dul zevcesi duruyordu. Hiç konuşmadı. Lakin odadaki herkes onun bakışlarının ağırlığını üzerinde hissetti. O satırlar Olivera'nın kelimelerle tarif edilemeyen o heybetli sükûtunu özetlemeye yetiyordu. Bulgar asıllı bilgin Konstantin filozof, Stefan'ın sarayına geldiğinde Olivera onu sessiz bir dikkatle izledi. Dönemin en güçlü kalemlerinden biri olan bu adam, tarihi sadece olayların kuru bir kaydı olarak değil, ruhun yansıması olarak kaleme alıyordu. Stefan, ona hayat hikayesini yazma vazifesini verdiğinde, Konstantin saraydaki herkesle mülakat yaptı. Elbette Olivera ile de konuştu. O ilk görüşme, mevsimlerin ağırlığını taşıyacak kadar uzun sürdü. Konstantin sorularını olayların akışına değil, duyguların derinliğine yöneltti. Bursa'ya vardığındaki ilk hissini, sultanı gördüğü o sarsıcı anı ve Ankara bozgununun ardından ayağa kalkışını sordu. Olivera başlangıçta temkinliydi. Onca yıl kendini saklamaya, sessiz bir kale gibi durmaya alışmıştı. Lakin Konstantin dinlemeyi biliyordu. Yorum katmadan sadece bir ayna gibi durarak bekledi. Bu sabır, Olivera'nın içinde yıllardır kapalı duran o ağır kapının aralanmasına vesile oldu. Haftalarca süren konuşmalar boyunca Olivera, çocukluğunun Kruşevats'ını anlattı. Babasının ellerini, savaş haberinin düştüğü o kara günü ve Bursa Sarayı'nda ezan sesinin çanların yerini aldığı o ilk sabaha yad etti. Kendi lisanını korumak için verdiği sessiz mücadeleyi ve Bayezid'le aralarındaki o tarif edilemez bağı ilk kez kelimelere döktü. Onu ne sadece bir sultan ne de sadece bir zevci olarak görmüştü. Aralarındaki bağ dillerin ötesindeydi. Konstantin yazmayı bıraktı ve başını kaldırdı. "Tarif edilemeyen hakikatler en derinde olanlardır," dedi. Olivera uzun yıllar sonra birinin kendisini gerçekten anladığını hissetti. Konstantin bu konuşmaların izlerini Stefan'ın biyografisine nakşetti. Olivera orada doğrudan bir kahraman olarak değil, satır aralarına gizlenmiş vakur bir ruh olarak yaşadı. Bu Olivera için kâfiydi. Büyük anlatılar ekseriyetle böyleydi. Asıl kahramanlar çoğu zaman kenar notlarında, dipnotlarda saklanırdı. Tarih onları unutsa da kelimeler bir kez kağıda düştükten sonra ebediyen bir yerlerde nefes alırdı. Olivera o günleri düşündüğünde bir şeyi fark etti. Konstantin'e fısıldadıkları yalnızca kendisine aitti. O hikaye ne bir imparatorluğun, ne bir sultanın, ne de bir prensin gölgesindeydi. Sadece Olivera'nın kendi hikayesiydi. Bu farkındalık ona beklenmedik ve eşsiz bir hafiflik bahşetti. 1427 yılı, Olivera için son sığınağının da yıkıldığı yıldı. Kardeşi Stefan'ın vefatı, onun hayata tutunduğu o en son bağı da koparmıştı. Annesi Militsa'yı çoktan ebediyete uğurlamış, babasını çocuk yaşta kaybetmiş, Bayezid ise yıllar evvel gitmişti. Artık geride yalnızca o vardı. Sessizce, hepsinin kederini ve hatırasını omuzlarında taşıyarak. Belgrad Sarayı yeni yönetimle dolup taştı. Yeni simalar geldi. Lakin Olivera bu değişimin içinde asla küçülmedi. Bilakis yaşlı bir çınar gibi büyümesi artık boyca değil, toprağın en derinlerine saldığı köklerle oluyordu. Son yıllarını büyük ölçüde Sırbistan'ın manastırlarına vakfetti. Dua etmek, bağışlarda bulunmak, mukaddes mekanları ziyaret etmek onun yegane uğraşıydı. Sarayın bitmek bilmeyen gürültüsünden uzaklaşıp mutlak sessizliği seçmek, bir yorgunluk emaresi değil, bilinçli bir tercihti. Artık ne bir sultana ne bir kardeşe
ne de içindeki o hiç susmayan genç kıza bir şey kanıtlama derdi kalmıştı. Sadece yaşıyordu. Her sabahı bir lütuf gibi karşılayarak, her günü farkındalığın o berrak süzgecinden geçirerek. Boynundaki gümüş haç hala oradaydı. 60 yılı aşan fırtınalı bir ömrün her safhasında teninin üzerinde o soğuk ve güvenli varlığını korumuştu. Bursa Sarayı'nın ihtişamında, Timur'un o dondurucu ordugahında ve Belgrad'ın ayazında hep oradaydı. Olivera zaman zaman onu avcuna alır ve gözlerini yumardı. Bu sadece bir inanç tezahürü değil, bir hatırlama borcuydu. Hayatta kalanların en büyük mesuliyeti de buydu. Kendini, yitirdiklerini ve geçip giden zamanı zihninde diri tutmak. Çevresindekiler onu kavramakta güçlük çekiyordu. İki farklı dünyaya ait ama hiçbirine tamah etmeyen, kayıplarla yüklü ama vakarı bozulmamış bir kadındı. Bir gün birisi cesaretini toplayıp, "Hiç pişmanlık, Buymadınız mı? diye sordu. Olivera bu suali ciddiyetle tarttı. "Pişmanlık," dedi sonunda. "Geçmişe ihanet etmektir. Ben orada yaşadım. İyi de kötü de benimdi. Hepsine sahip çıkıyorum." Bu söz odanın içinde ağır bir hakikat gibi asılı kaldı. Bazen Sırbistanlı gençler ona gelirdi, efsanesini merak eden dimağlar. Olivera onlara Kruşevats'ın sisli sabahlarını, Bayezid'in bakışlarındaki ateşi ve Ankara Ovası'ndaki o feryatları anlattı. "Sizi en çok ne şekillendirdi?" diye sordu bir genç. Olivera içtenlikle mütebessim oldu. "Zorla götürüldüğüm yerler değil," dedi. "Kendi irademle gitmediğim yerler." Genç adam bu hikmeti not ederken Olivera bakışlarını Belgrad'ın sonsuz semasına çevirdi. Bulutlar yavaşça geçiyordu. Her şey geçiyordu. Yalnızca geçilmiş olanlar ruhta kalıyordu. Ölüm kapıyı çaldığında Olivera onu eski bir dostu karşılar gibi sükûnetle bekliyordu. Bu bir teslimiyet değil. Ömrü boyunca ilmik ilmik ördüğü o derin kabulün son halkasıydı. Babasını, annesini, Bayezid'i ve Stefan'ı birer birer toprağa vermiş, her kaybın ardından küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkmıştı. Şimdi sıra kendisine geliyordu ve bu ilahi düzenin bir parçasıydı. Korkutucu değil, aksine her şeyi tamamlayan nihai bir huzurdu. Son günlerinde yanı başında din adamları saf tuttu. Çatlak bir sesle okunan Sırpça dualar odada yankılandı. Cütsü kokuları havaya karıştı ve mum ışıkları duvarda titrek gölgeler bıraktı. Olivera gözlerini ağır ağır açıp kapayarak bu ritmi dinledi. Duaların ahengi onu çocukluğunun Kruşevats'ına götürdü. Annesinin yanında diz çöküp mum alevlerini hayranlıkla izlediği o pazar sabahlarını yad etti. Hayat devasa bir çember çizmişti başladığı noktaya. Dönüyordu lakin bu dönüş onca yılın ve yaşanmışlığın onurlu ağırlığıyla geliyordu. Boynundaki gümüş haç son nefesine kadar tenine mühürlenmiş gibi orada durdu. Elleri artık onu kavrayamayacak kadar güçsüzleştiğinde bile haç yerli yerindeydi. İpliği eskimiş, metali solmuş ama ruhu diriydi. Bursa Sarayı'ndaki o ilk sabahında "Bunu benden kimse koparamaz" dercesine ona tutunmuştu. Ve sahiden de kimse koparamamıştı. Ne Osmanlı Sarayı'nın ihtişamlı törenleri, ne Timur'un dondurucu ordugahı, ne de hayatın omuzlarına bindirdiği onca yük. Haç oradaydı. Olivera ise kendi özünün tam merkezindeydi. Tarih, Olivera Despina Hatun'u çok farklı suretlerde kaydetti. Kimi vakâ-i nüvisler için Bayezid'in en gözde zevcisiydi. Kimileri için Sırp halkının fedakar prensesi. Oysa o, tüm bu kısıtlı tanımların çok ötesinde nefes almıştı. İki dünya arasında bir köprü olmuş, ikisini de ihanet etmeden, ikisinin de kederini aynı yürekte taşıyarak yürümüştü. Olivera'dan mirası bir taç ya da kanlı bir zafer değildi. Geriye kalan, her şartta kendisi kalmayı başarmış, onurlu bir kadının sessiz ve derin iziydi. Gözlerini yum şimdi. Dinle. Uzaktan, çok uzaklardan, kadim kilise çanlarının sesi duyuluyor gibi. Yolun ışık olsun Olivera. Olivera'nın iki dünya arasındaki bu destansı yolculuğuna bizimle eşlik ettiğiniz için teşekkürler.
Tarihin tozlu sayfalarındaki bu tür etkileyici hikayelerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.